Arkadaşlar merhabalar. Şimdi hafta sonu olduğu için e, normal diğer paritelerde herhangi bir işlem yapamıyoruz. Onlar pazartesi günü açılacak. Ama kripto piyasası açık. Kripto piyasasında e, expert advisor ile e, sermaye risk yönetimini ve işlem noktalarını sizlere göstermiş olacağım. Şimdi benim takip listemde kriptolar içerisinde 3 tane enstrüman var. Bitcoin, Ethereum ve AVAX. Şimdi Bitcoin'den başlayalım. Bitcoin için bugün e, robotun ilk alım noktası 22.793 ve bu fiyatı en düşük nokta olarak 22.295 görmüş. Ve 22.790'lı noktada da Expert Advisor ilk kademesinin alımı için sinyali vermiş. 22.773'ten de bakın burada gördüğünüz gibi gündüz 12.30'da bir kademe alım yapmış. Ethereum'a gelelim. Ethereum'da da 1623'te bir alım noktası vermiş. En düşük gördüğü de bugün 1619. Ethereum'da da 1632'den ben manuel işlem yaptım. Bitcoin'i de manuel yaptım. Çünkü bazen özellikle Bitcoin ve Ethereum'da MetaTrader emir iletimi ile alakalı bir gecikme oluyor ve bu emir gerçekleşmiyor. Ama şöyle bakarsanız mesela AVAX'ta böyle bir gecikme olmuyor. AVAX'ta 16.992'den alım noktasını vermiş ve emri de yollayıp emri gerçekleştirmiş. Yani işlemi yapmış. Bugün 3 tane enstrümanda yani bu üçünde de birer tane poz açıldı. Ve bunlara iş süren stop loss'la aktif edildi. Yani bunlar yukarıya doğru gittikçe stop loss miktarları yukarıya doğru gidecektir. Bitcoin için 200 dolarlık bir harekette yani 23.350'ye geldiğinde artık benim alım noktamda stop loss alım noktasında taşımış olacak ve bu pozisyonu zarar etme imkanı olmayacak. E, Ethereum'da da şu anda 1610, bunda da 20 dolarlık bir yukarıya hareket gerçekleştiğinde yani 1680'i gördüğünde bu da benim yine alım noktama gelmiş olacak. Bunda da zarar etme riski ortadan kalkmış olacak. AVAX'a geldiğimizde 16.99 birden açtı ama ben bunu orta ve uzun vadedeki pozisyon olarak taşıyacağım. Benim dün açtığım bir pozisyon vardı. 17.22'de manuel olarak açtım. 17.22'deki şu pozisyona o iş süren stop loss'u koydum. Bu da 1 dolar kadar daha yukarıya bir hareket ettiğinde benim açtığım pozisyona stop loss'u taşımış olacak ve bu da zarar etme riskini ortadan kaldırmış olacak. İş süren stop loss'un bize en büyük avantajı stopumuzu fiyat yukarıya gittikçe yukarıya taşıdığı için e, zarar riskimizi minimize ediyor ve pozisyonu açtığımız noktaya geldiğinde bu risk ortadan kalkıyor. Artık ondan sonraki yükselişler bize tamamen kar olarak yansıtacaktır. Bu kanalda
minimum hesap ile sermaye risk yönetimini göstermiş oluyorum ve yine minimum lotlar ile, bakın dikkat edin, buradaki bütün lotlar 0.01'dir. Ethereum'da 0.10'dur. Bu benim broker'ımın bana vermiş olduğu limitlerdir. Yani en düşük limit Ethereum için 0.10 lot, Bitcoin için 0.01 lot, AVAX için 0.01 lottur. Diğer enstrümanlarda da görüyorsunuz 0.01 lot. Yani internette, Twitter'da, başka YouTube kanallarında gördüğünüz demo hesap değildir. Bunlar benim kullandığım hesap gerçek bir hesaptır. Ve de hesabın açılış bakiyesi 300 Euro'dur. Şimdi ben bu hesabı MetaTrader'da şöyle göstermiş de olayım. MetaTrader'daki sinyal hesabıma da bağladım. Oradan da takip edebilirler. Bu sinyal hesabı özellikle yurt dışındaki Forex kullanan insanların ücret karşılığında benim yaptığım işlemleri kopyalayabildiği bir sayfadır. Ben zaten MetaTrader'ın onaylı bir satıcısıyım ve onaylı bir sinyal sağlayıcısıyım. Burada da zaten görüyorsunuz başlangıç, yani hesabı açtığım anda yatırdığım para miktarı 160 euro. Daha sonra da bir 130 euro kadar daha yatırmışım. Toplamda 290 euro. Hadi diyelim ki 300 euro ve görüyorsunuz yaklaşık 11 hafta, yani 2-3 ay içerisinde yatırdığımız paranın 2 katı kadar içeriye kar aldık. Kar miktarımız 610 euro ve de mevcuttaki pozisyonlarımızın da kar miktarı da yaklaşık 230 euro. Büyümem de %206. Şimdi her gün bir pozu yaklaşık 10 dolar, 20 dolar, 20 euro kadarlık bir pozu içeriye kar olarak alıyorum ve kasayı büyütüyorum. Aynı zamanda da orta ve uzun vade pozisyonları da taşımış oluyorum. Bunun da hesabını yaparken daha önceki videolarda da izah ettiğim gibi varlığın ya da teminatın 10 katı kadar bir hesaplama, 1'e 10 kaldıraç kullanarak bir hesaplama yapıyorum ve 11 tane pozisyon şu andaki varlığa göre orta ve uzun vade pozisyonu taşıyabilirim. Benim toplam pozisyonum da 7, 10, 15, 16, 17 tane, yani 11-12 tanesini orta ve uzun vade olarak düşünürseniz yaklaşık 4-5 tane pozisyonu günlük kar için elimde tutmuş oluyorum ve zaten dikkat ederseniz onlarda da robot kendi stop loss miktarlarını buraya eklemiş oluyor ve yine robotun iş süren stop loss'uyla da bu açılmış olan pozisyonlarda maksimum kar, minimum zararı kovalamış oluyoruz. Bugünkü videomda bu kadar. Sorularınız olursa Twitter üzerinden ya da videoların altına yazabilirsiniz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.